Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun süredir sizlere gerek YouTube kanalım, gerekse dilaverajler.com isimli internet sitem üzerinden Excel ile ilgili değişik konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak yorumlarınıza ve sorularınıza dikkat edince şunu fark ettim ki bu konuda gerçekten büyük bir ihtiyaç var. Ama büyük de bir bilgi eksikliği mevcut. Ben de elimden geldiği kadar herkese gerek yorumlar gerekse mail üzerinden şimdiye kadar anlatmaya, yardımcı olmaya çalıştım. Fakat bunun ardı arkası kesilmeyeceğini anladığımdan dolayı farklı bir yol izleme kararı aldım ve sıfırdan ama düzenli bir şekilde birbirini tamamlayıcı eğitim videoları çekmeyi planladım. Ekranda da gördüğünüz gibi bir planlama hazırladım. Bundan sonraki videolarımı mümkün olduğu kadar bu plana uygun bir şekilde ancak seri bir halde çekmeye başlayacağım. Videoların ilk kısmı temel ve orta seviye Excel'i kapsayacak arkadaşlar. Temel ve orta seviye Excel'de belli başlı 64 adet konu sizler için hazırladım arkadaşlar. Bu konuları sırasıyla çekmeye başlayacağız. Hemen ardından ileri seviye Excel dediğimiz bölüme geçeceğiz. Ve bunu da hazırlamış olduğum, görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğum konuları sırasıyla girmeye başlayacağız. Tabii ki bu konulara daha sonra eklemeler, ilaveler yapabiliriz arkadaşlar. Bunlar ilk planda hemen hazırlamaya çalıştığım konular olacak. Ardından videoları takip eden hemen hepinizin uzman seviyeye gelebileceği bölüme geçeceğim. Sonrasında da Excel makrolarına yani VBA dediğimiz bölüme geçeceğim. Son olarak da bütün bilgilerimizle projeler geliştirip hazırlayacağımız Excel projeleri bölümüyle karşılıklı çalışmalar yapacağız. Bu videoların sonunda ücretsiz ve de benzersiz bir eğitim almış olduğunuza emin olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım herkes tarafından faydalı bir eğitim serisi olur. Öyleyse ilk dersimize başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ilk dersimize hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde sizlere Excel'in mantığından bahsetmek istiyorum. Excel hani şu bilgisayarı ilk açtığımızda direkt karşımıza çıkan Windows işletim sisteminin de dahil olduğu Microsoft şirketine ait bir elektronik tablo oluşturma programıdır. Elektronik tabloda nedir derseniz sizlere örnek olarak birkaç tane tablo gösterebilirim. Bakın sayfalar halinde birkaç tablo hazırladım. Şu görmüş olduğunuz bir tip elektronik tablodur. Hemen bir başka elektronik tablo çeşidine bakalım. Yine bu da basit bir elektronik tablodur. Farklı bir elektronik tablo görmek isterseniz hemen şuna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir başka elektronik tablo, yine bambaşka bir elektronik tablo. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi her birisi farklı işlevlere sahip basit elektronik tablolardır. Genelde iş yerlerinde sıkça karşımıza bu elektronik tablolar çıkmaktadır. Kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda da bu elektronik tabloları oluşturmamız gerekiyor. Excel içerisinde barındırdığı işte şu formüller, gerek formüller olsun, gerek şu biçimlendirmeler olsun, tablo biçimlendirmeleri, hücre biçimlendirmeleri vesaire ile günlük hayatımızda her seviyedeki işletmeler için yani bakkalından süpermarketine hatta holdinglere kadar hemen hemen bütün firmalarda sıkça kullanılmaktadır. Biz bu formüllere, biçimlendirmelere ileriki derslerde zaten çok sık değineceğiz. Bunun yanı sıra kişisel ihtiyaçlarımız için de Microsoft Excel'i sıkça kullanırız. Yani artık evin giderleri için olabilir, işte kendi evimizde yapmış olduğumuz çalışmalarımız için olabilir, zaman planlamaları için olabilir, ders çalışmak için yapmış olduğumuz ders programları olabilir vesaire vesaire. Yani bunun hemen hemen sınırı yok diyebiliriz. Hepsi için Excel'i sıkça kullanırız arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi Excel Microsoft şirketine ait ve bu Microsoft şirketinin oluşturmuş olduğu Microsoft Office yazılım paketinin bir elemanıdır. Hani Word, Access, PowerPoint gibi
Sık sık karşımıza çıkan bu programların yazılım paketine komple Office paketi, yani Microsoft Office paketi deniyor. Excel de bu paketin bir elemanıdır. Excel'i kullanırken kullanıcılar boş bir sayfa yerine şu görmüş olduğunuz kutucuklar, ki biz bunlara hücre diyoruz. Bu kutucukların her birisine verilen isim hücre şeklindedir ki ileride de bunlardan bahsederken direkt hücre olarak adlandıracağız. Hücreler daha sonra şu görmüş olduğunuz, bakın, isimleri yazan sütunlar, şu A, B, C, D gibi sütunlar veya yan tarafta görmüş olduğunuz gibi numaraları yazan satırlardan oluşur. Excel'de Word'de olduğu gibi boş bir sayfa yerine karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkar. Bizler de bu sayfadaki bu hücreleri kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz hücreler ekranda görmüş olduğunuz kadar az değil. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz kadar az değil. Bakın, isterseniz şu sol tarafı takip edin. Bakın, şurada 1, 2, 3, 4 diye sayı numaraları yazan sol tarafı takip ederseniz ben şuradan aşağıya doğru çektikçe bu sayıların çoğaldığını görebilirsiniz. Bu sayılar tabii bu şekilde çekerken ben direkt en sonuna geleyim. Görmüş olduğunuz gibi en son satır sayısını fark ettiyseniz şurada 1.048.576 adet, yani oldukça fazla sayıda satır mevcut. Tekrar en üste geleyim arkadaşlar. Tabii bu kısa yollarla gelebiliyorum. Yoksa bu şekilde aşağıya çekerek en son satıra kadar ulaşmak oldukça zor olacaktır arkadaşlar. Bu kısa yolları ileride zaten göreceksiniz. Yine aynı şekilde bakın, şu yukarıda sütun isimleri yazıyor. Ben bunu sağa doğru çekmeye başlıyorum. Onların da değiştiğini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben isterseniz yine en sağdaki sütun ismine geleyim. En son sütuna geldiğimizde ise gördüğünüz gibi hemen şurada yazan XPD sütunu. Yani oldukça fazla sayıda Excel'de hücre mevcut arkadaşlar. Bu kadar hücre sayısı da birçok elektronik tablo için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ancak yine de yetmediği durumlar için Excel'de şu biraz önce elektronik tabloları göstermiş olduğum gibi yeni sayfalar açılabilir. Bakın, buraya tıklattıkça boş yeni sayfalar açabiliyorum arkadaşlar. Bu her bir yeni sayfa aynı sayıda hücreye eşittir. Yani aynı sayıda satır, aynı sayıda sütun numarasına sahiptir. Ve arkadaşlar, bu açabildiğimiz sayfaların eski Excel'de, yani eski sürüm Excel'lerde 255 adete kadar açabiliyorduk ki artık çok daha fazla açabiliyoruz. Giderek satır, sütun sayıları çoğaldığı gibi sayfa sayıları da çoğalıyor. Yani artık tek bir kitapta 250'den çok daha fazla sayfa açabiliyoruz. Olmaz ama hani yine de bu kadar hücre yetmedi bana, bu kadar sayfa yetmedi bana derseniz Excel aynı zamanda bu bir kitaptır. Yani Excel'in bir kitabının içerisinde sayfalar ve her bir sayfanın içerisinde satır sütunlar mevcut. Bu benzeri kitaplarla da birbiriyle işlem yapabilme yeteneğine de sahip. Yani birkaç tane kitap açarak o kitaplarla da ortaklaşa çalışmalar yapılabilir. Genelde Excel iş yerlerinde kullanılır. Daha çok raporlamaları hazırlayabilmek, kolaylaştırmak ve anlaşılabilirliği artırmak adına ve hatta doğruluk oranını %100'e getirmek için Excel'e hemen hemen bütün firmalar başvururlar. Sizler de ileride hiç zorlanmadan istediğiniz raporu oluşturabilir hale geleceksiniz. Yeter ki dersleri sırasıyla tek tek ve kendiniz de tekrar ederek çaba gösterin. Daha önce de belirtmiştim ya, hani kendiniz de evinizde ufak tefek işleriniz için Excel'i kullanmaya başlayın bir an evvel. Bu hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de ileride kesinlikle iş başvurularında size büyük fayda sağlayacak. Artık iş başvurularında karşınıza çıkacak sorulardan birisi de Excel'i kullanabiliyor musun şeklinde olmayacak. Excel'i kullanma seviyen ne düzey?
Yani ne kadar Excel'de işlem yapabilme yeteneğine sahipsin şeklinde sorulara muhatap olacaksınız ki bu da işe alım sırasında sizin için ya çok büyük bir artı veya negatif bir puana sebep olacaktır. Evet arkadaşlar, Excel'in mantığından da kısaca bahsettiğimize göre artık derslerimize başlayabiliriz. Eğitimlerimizde sizlere başarılar dilerim. Eğitim videomuzu beğendiyseniz hemen alttaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açtığınızda yayınlamış olduğumuz videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki paylaş butonları yardımıyla videomuzu paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlamanız beni mutlu edecektir. Bir dahaki videomuzda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, esen kalın.